O bir zamanların en güzel kadınıydı ve günümüzde tarihin güzel ama aynı zamanda da gizemli kadını oldu. Saltanatı sırasında birçok düşmanı oldu ve devamında onu unutturmak için tüm bilgi ve kanıtlarını ortadan kaldırmaya çalıştılar. Bir şekilde saklandı ve hala bulunamıyor. Peki neden onu sevmediler? Mezarı ve mumyası nerede? Çalkantılı hayatı nasıldı? Kocasına olan aşkı onu nasıl koruyamadı? Hepsi bu videoda sizlerle. Videoya başlamadan önce kanala abone olun arkadaşlar. Videoların devamı için bu oldukça önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Sosyal medya üzerinden bana ulaştırılan ve en çok istenen konulardan birine geldi sıra. Hazırsanız başlıyoruz. Nefertiti'nin gizemi. Antik çağın en garip örneklerinden biri, Akhenaten'in yönetiminin 12. yılından sonra Kraliçe Nefertiti'nin ortadan kaybolması. Nefertiti eski Mısır'ın en güzel kraliçelerinden biri olarak kabul ediliyor. M.Ö. 1300 yılında yaşadı ve o Nil Kraliçesi olarak biliniyordu. Yüzüğü M.Ö. 1345'te Tutmos tarafından oyulmuş büst sayesinde hala korunmakta. Bugüne kadar bozulmadan kaldı ancak bu kadın gizemlerle çevrili. İsterseniz önce biraz tanıyalım. Kraliçe sevdi ve nefret etti. M.Ö. 1370 yılında Tebes'te doğduğuna inanılıyor. Babası birkaç firavunun danışmanıydı. Ancak bu hikaye tamamen açık değildir. Aslında bazı uzmanlar onun Mitanni krallığından bir Suriye prensesi olduğunu öne sürüyor. 16 yaşındayken bir firavunla evlendi. Mısır'da iktidara geldikten sonra sadece güneş tanrısı Aten'e ibadet etmek için tüm dini gelenekleri parçalayan 4. Amenhotep'e aşık oldu. Birçok kişi Amenhotep'in bunları Nefertiti'nin emriyle yaptığını iddia ediyor. 4. Amenhotep din kitlesel hale geldikten sonra adını Akhenaten olarak değiştirdi. Adı Aten'in yaşayan ruhu anlamına geliyordu. Bu nedenle kraliyet çifti Mısır'ın tüm geleneklerini alt üst etti, hatta yeni bir başkent yarattı. Amarna. Nefertiti konularında çelişkili görüşlere neden oldu. Bazıları ona çok saygı duyuyordu, bazıları ise ondan nefret ediyordu. Öncelikle güzelliği, tarzı ve zarafeti için hayran kaldılar. Buna karşılık sadece Aten'i korumak için insanlar üzerindeki güçlü etkisinden dolayı Nefertiti hor görüldü. Her şeye rağmen kraliçe hayatı boyunca en az 10 onur kazandı. Bunlardan biri isim değişikliğine ulaştı. Güzel Aten'in güzellikleridir. Güzel bir kadın geldi anlamına gelen Nefertiti Nefertiti olarak yeniden adlandırıldı. Ek olarak saltanatı sırasında Mısır'ın zenginliğinin tarihteki en yüksek noktalarından birinde olduğu kabul edilmekte. Nefertiti'nin gizemi hala ön planda. Nefertiti ile ilgili sanat eserleri 6 kızı olduğunu ve evliliğinin mutlu olduğunu gösteriyor. Ayrıca araba süren, önemli ritüellere başkanlık eden ve hatta rakiplerini öldürebilen güçlü bir kadın olarak tasvir ediliyor. Burada garip bir olay ortaya çıkıyor. Kraliçe hiçbir zaman bir oğul doğurmadı. Bu veriler alakalı görünmese de bazı tarihçiler Nefertiti'nin kaybolmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu söylüyor. Peki soru şu, Nefertiti'ye ne oldu? Akhenaten'in saltanatının 12. yılından sonra tarihin yıllıklarından kaybolacaktı ama hiçbir kayıtta bir daha asla bahsedilmedi. Sanki varlığı oracıkta sona ermiş gibiydi. Popüler inanç doğal nedenlerden öldüğü yönünde. Ancak bu neden başka bir kayıtta isimlendirilmediğini veya neden başka bir sanat eserinde tasvir edilmediğini açıklamıyor.
Amarna'nın kraliçesinin odası tamamen boş olduğu için nereye gömüldüğü bile bilinmiyor. Diğer uzmanlar Akhenaten'in bir oğluna dayanamadığı için onu kovduğunu öne sürüyor. Bu, kralın oğlu Tutankamon'un alt konsorsiyumlardan biri tarafından baba olduğu gerçeğiyle aynı fikirde olabilir. Buna rağmen Tutankamon, üvey kız kardeşi Akhenaten ve Nefertiti'nin kızıyla evlendi. Buna ek olarak kızlarından ikisi kraliçeydi ve Ankhesenamun yani Kral Tut'un karısıydı. Birçok insan kocasıyla bir olarak hüküm sürmek için kendisini bir erkek kılığına sokarak gizlendiğine inanıyor. Bununla ilgili bir kayıt olmamasına rağmen ilk kez bu görüş ortaya çıkmıyor. Firavun Hatshepsut, M.Ö. 15. yüzyılda Mısır'ın başına geçti ve bir erkek kılığına girdi. Bu nedenle Smenkare aslında kocasının yerini almak için bir erkek gibi giyinen Nefertiti olabilir. Diğerleri bir oğlu olmadığı veya doğum sırasında kızlarından birini kaybettiği için depresyon nedeniyle intihar ettiğine bile inanıyor. Kraliçeye ne oldu? Cesedi ya da mumyası nerede? Bazı uzmanların nerede olduğu hakkında bazı fikirleri olabilir. Ancak Akhenaten'in yönetiminin 12. yılından sonraki hayatı binlerce yıl sonra devam eden tam bir gizem olma özelliğini taşıyor. Nefertiti'ye devam edeceğiz ama bu aşamada Akhenaten'e de biraz göz atalım. Akhenaten ve devrimi, binlerce tanrıyı ortadan kaldıran ve güneşi tek tanrı olarak ilan eden Firavun. Akhenaten ve karısı Nefertiti, Mısır'daki yaşamın özünü değiştirmeye çalışan kraliyet çiftiydi. Tarihi, arkeologların ve tarihçilerin kafasında sayısız soru ortaya çıkmaktadır. Yaptıkları her şey tarihte silinmez bir işaretle belirlenmiş olan eski Mısır'ın inanç sistemine meydan okuyan bir firavundu. Akhenaten yaklaşık 3500 yıl önce Firavun olarak adlandırıldığında Mısır gezegendeki en güçlü dünya gücüydü. Bu imparatorluk zamanın en büyük ordusuna, en ayrıntılı altyapısına ve en lüks yaşam tarzına sahip olacak altın yıllarını yaşıyordu. Köylerinin her birinde günlük yaşam oldukça iyiydi. Sakinlerinin her biri bir şeye ikna olmuştu. Tüm bu refah ve bolluk tanrılara olan bağlılıklarının ürünüydü. Mısır tanrılarının panteonu yaklaşık 2000 tanrıyı kapsıyordu ve onları mutlu etmek her vatandaşın hedefiydi. Din ister kraliyet sarayında ister başkentten en uzak şehirde olsun günlük yaşama hükmediyordu. Sonra Akhenaten Firavun olarak adlandırılır ve ilk reformları arasında şaşırtıcı bir şey yapmaya karar verir. Mısır'da 1500 yıldan fazla bir süredir uygulanan dini değiştirmek. Çok tanrılı dini mirasını sürdürmek yerine güneşi tüm imparatorluğundaki tek tanrı olarak adlandırmaya karar verir. Akhenaten'in saltanatı yaklaşık M.Ö. 1353'te başladı ve hanedanın 10. firavunu oldu. Hemen Mısır tanrılarının tüm panteonunu Aten veya güneş tanrısı olarak bilinen tek bir tanrıyla değiştirdi. Karısı hariç tüm kraliyet mahkemesi ve tüm nüfus kararnameyi sapkınlık olarak kabul etti. Bununla birlikte Akhenaten planlarını gerçekleştirmek için pozisyonunun kendisine verdiği yetkiyi kullandı. Sonuçta o ve karısı yaşayan tanrılardı ve sözleri yasaydı. Her şeyi, dili, sanatı, siyaseti ve dini kolayca değiştirebilirlerdi. Ve öyle de olmuştu. 2000 geleneksel tanrı yok edildi. İnsan ve hayvan biçimindeki tanrıları güneş tarafından temsil edilen soyut bir tanrıyla değiştirmek Mısırlıların zihinlerinde büyük bir değişiklik olmuş olmalı. Buna ek olarak tüm hayatlarını tanrılara ibadet etmeye adamış olan geleneksel rahipler bir gecede tüm etkilerini ve güçlerini kaybettiler. Açıkçası Akhenaten kendi kraliyet sarayı ve genel nüfus içinde birçok güçlü danışman edinmeye başladı. Sermayenin değişmesiyle tüm imparatorluğun kalbi olan kutsal ve antik Tebes şehri başkent olmaktan çıktı. Yeni kraliyet şehri bugün Amarna olarak bildiğimiz yerde 350 kilometre kuzeyde yer alacak. Bu yerin tepelerinden birinde Akhenaten tarafından yayınlanan kamu bildirisiyle yazılmış bir kayayı hala görebilirsiniz. İçinde başkenti oraya taşımak için onu motive eden nedeni açıklıyor. Büyük güneş tanrısı onlara şöyle söyledi:
burada inşa et. Binlerce işçi bu çöl bölgesini görkemli ve güzel bir başkente dönüştürmek için hızla oraya taşındı. Tek tanrıya birkaç tapınak inşa edildi. Bu da adanmışların açık havada güneşe ibadet etmelerine izin verdi. Bu da tamamen yeni bir gelenek oldu. Taç giyme töreninden sadece 5 yıl sonra Akhenaten çok değişti. Örneğin kraliyet ailesinin tasvirleri hassas ve ayrıntılı hale geldi. Spontane ve canlı görüntüler. Ve düşüş başladı. Firavun Akhenaten'in tebaası diğer tanrılara tapınmayı gerçekten terk etmemişti. Bu kralın birçok insana zulmetmesine ve öldürmesine ve onları yok etmek için tanrıların görüntülerini aramasına neden oldu. Yavaş yavaş kraliyet gücü zayıflamaya başladı. Sonunda Firavun öldü ve halefi Tutankamon her şeyi normale döndürdü. İşte böyle değerli arkadaşlar. Akhenaten konusu aslında oldukça detaylı ve uzun bir konu. İlerleyen tarihlerde sizlerle Akhenaten'i bir videoda anlatmayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar diyebiliriz. Az ya da çok Akhenaten'i tanıyabildik. Ve şimdi Nefertiti'ye devam edelim. Uzun zamandır gizli olan Nefertiti'nin 3D taraması ortaya çıktı. Nefertiti'nin oyulmuş büstü eski Mısır'ın bu ünlü kadınının gerçekte nasıl olduğuna dair elimizdeki tek kanıt olabilir. Şimdilerde ise bir 3D tarama daha fazlasını ortaya koyuyor. Bir Alman müzesi Kraliçe Nefertiti'nin dikkat çekici bir antik Mısır heykelini taradığında dijital arşivler ikonik eserle benzer bir güvenlikte ortaya çıktı. Bununla birlikte Berlin'deki Mısır Müzesi ve Papyrus koleksiyonu dijital multimedya sanatçısı Cosmo Weinmann'ın 3 yıllık çalışmasından sonra nihayet 3000 yıllık heykelin 3D taramasını başlattı. Weinmann daha sonra dosyaları 3D nesneleri görüntülemek ve yazdırmak için bir site olan Thingiverse'e yerleştirdi. Weinmann konuyla ilgili bir blog yazısı yayınladı. Yazının linkini açıklama bölümünde sizlerle paylaştım arkadaşlar. Büst, Nefertiti'nin çarpıcı yüzünü gösteriyor. Milattan önce 1370'ten 1336'ya kadar yaşadı ve Firavun Akhenaten'in karısıydı. Milattan önce 1340 yılında saray heykeltıraşı Tutmos tarafından kireç taşından oyulmuş olan büst, müzenin web sitesinde yer alan bir açıklamaya göre kraliçeyi uyumlu ve dengeli bir güzelliğe sahip yetişkin bir kadın olarak gösteriyor. Araştırmacılar hala Nefertiti'nin gizemini çözmeye çalışıyorlar. Bazı araştırmacılar Tutankamon'un mezarında gizli bir odanın varlığına inanıyor ve odada ise Nefertiti'nin olduğunu düşünüyorlar. Mısır Eski Eserler Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri Firavun Tutankamon'un mezarında Kraliçe Nefertiti'nin son dinlenme yerini barındırabilecek gizli bir oda olduğuna %90 oranında ikna oldular ve teorilerini doğrulamak için daha fazla tarama yapılmasını istediler. Girişimin arkasındaki ana itici güç olan İngiltere doğumlu Mısır bilimci Nicholas Reeves, aslında M.Ö. 1336'dan 1327'ye kadar hüküm süren Mısır'ın çocuk kralına ait kalıntılarının aslında Firavun Tutankamon'un kalıntıları olduğuna inanıyor. Şu anki dinlenme yerinde Nefertiti yani üvey anneleri ise gizli odada kalıyor. Kral Tut, M.Ö. 1323 civarında öldü. Ünlü altın mezar maskesiyle birlikte bozulmamış mezarı 1922'de İngiliz Mısır bilimci Howard Carter tarafından keşfedildi. Reeves, yakın bir tarihte Mısır Eski Eserler Bakanı Mahmud al-Damati'nin eşliğinde Nefertiti bulma şansının önemli ölçüde arttığını açıkladı. Al-Damati, ilk başta %60'lık bir şans olduğunu düşündük ancak şimdi %90 oranında bu duvarların arkasında bir şeyler olduğuna inanıyoruz dedi. Aslında duvarın arkasında boş bir alan var, dedi. Japon radar uzmanı Hirokatsu Watanabe, çok heyecanlıyız ve araştırmaya devam ediyoruz, dedi. Olan şu ki şu anda o duvarın arkasındaki alanın boyutunu bilmiyoruz. Nefertiti'nin odasının keşfi Mısır bilimcilerin karşılaştığı en büyük bilinmeyenlerden birini çözecek. Tutankamon'un mezarı neden diğer firavunlarınkinden daha küçüktü ve neden kraliçeler için ayrılmış dinlenme yerlerinin uygun şekline sahipti?
Gelecekteki planlar arasında mezarın kuzey duvarının bir tarafında iddia edilen gizli odaya bakan küçük bir delik açma, hasarın en aza indirilmesi için gerekli tüm bakımı onarma ve daha sonra ötesinde ne olduğuna dair bir bakış sağlayan bir video kamera yerleştirme olasılığı bulunuyor. Kamera gerçekten bir şey olduğunu ortaya çıkarırsa araştırmacılar Kraliçe Nefertiti'nin sözde son odasına erişmek için resimlerle dolu duvarın bir kısmını geçici olarak kaldırmak için bir yöntem tasarlamak zorunda olduklarını açıkladılar. Söyledikleri gibi şimdilik geriye kalan tek şey o duvarın arkasında ne olabileceğini öğrenmenin en iyi yolunu bulmak ve planlamak. Bu konuda gelişmeler devam ediyor. Bir araştırmacı ise Nefertiti'nin mumyası bulunmuş olabilir dedi. Ünlü Mısır bilimci Zahi Hawass, geçtiğimiz günlerde şu anda üzerinde çalıştığı bir mumyanın Kraliçe Nefertiti'ninki olacağından emin olduğunu söyledi. 10 yıllarını Mısır tarihi üzerinde çalışarak ve antik mezarları kazarak geçiren ve daha önce Mısır'daki eski eserler işlerinden sorumlu devlet bakanı olan Zahi Hawass, şu anda Firavun olan Mısır'ın kadınlarına odaklanan Nil'in Kızları adlı bir sergi hazırlıyor. Zahi Hawass, İspanyol gazetesi El Independiente'ye verdiği röportajda şunları söyledi. Nefertiti'nin mumyasını birkaç ay içinde ortaya çıkaracağımdan eminim. Tam adı Neferneferuaten, Nefertiti olan kadın yaklaşık olarak M.Ö. 1370-1330 yılları arasında yaşadı. Bazıları kocasının ölümünden sonra Nefertiti'nin kraliçe olarak hüküm sürdüğüne inanıyor, ancak diğerleri aynı fikirde değil. Bir şekilde şekil değiştirdiği ve erkek kılığına girdiğini düşünenler de var. Zahi Hawass şöyle söyledi. Hala iki şey arıyorum. Nefertiti'nin mezarı ve cesedi. Nefertiti'nin Mısır'ı Akhenaten'in ölümünden sonra 3 yıl boyunca Smenkare adı altında yönettiğine gerçekten inanıyorum, dedi. Çok sayıda firavunun ve eski Mısır'ın önemli figürlerinin mumyalanmış kalıntıları keşfedilmesine rağmen Nefertiti'ye henüz ulaşılamamıştır. Zahi Hawass şunları ekledi. 18. hanedanlıktan Akhenaten'den 2. Amenhotep veya 3'e kadar mumyaların DNA'sına zaten sahibiz ve KV21A ve B etiketli 2 isimsiz mumya var. Ekim ayında Tutankamon'un karısı Ankesenamun ve annesi Nefertiti'nin mumyasının keşfini duyurabiliriz. Ayrıca KV35 mezarında 10 yaşında bir çocuğun mumyası da bulundu. Eğer bu çocuk Tutankamon'un kardeşi ve Akhenaten'in oğluysa Nefertiti'nin ortaya koyduğu sorun çözülecektir. Eminim ki isimsiz 2 mumyadan hangisinin Nefertiti olabileceğini açıklayabileceğim. Gelelim kraliçenin kaderine. Nefertiti'nin ailesi uyum içinde yaşarken Akhenaton'un babasının istikrarından farklı olarak Mısır kültürü, dini, siyaseti ve ekonomisi büyük ölçüde bozuldu. M.Ö. 1349'da uzakta yeni bir şehir inşa etmek oldukça zor ve son derece pahalı bir işti ve bu başkenti kurmak tüm Mısır'ı kargaşaya düşürdü. Yeni din, geniş rahipler, tapınaklar ve tapınanlar ağıyla çok tanrıcılığa dayalı bütün bir kültürü sarstı. Vergilerin ve Mısır hazinesinin maliyeti çok büyüktü. Çoğu çocuk olan binlerce Mısırlı Aton'un yeni şehrini, anıtlarını ve tapınaklarını inşa etmeye zorlandı. Bu sırada Mısır'ın barış ve refahı azalıyordu. Yabancı ülkelerden gelen gürleyen tehditler insanların korunmaya ihtiyacı olduğu anlamına geliyordu. Mısır muhtemelen tarihinin en zengin döneminde Akhenaton'un yönetimi sırasında yeni şehir, yeni din ve destek sistemleri için abartılı harcamalar yaptı. Akhenaton ve Nefertiti yaklaşık 17 yıl hüküm sürdü ve Firavun'un saltanatı 40 yaş civarındaki ölümüyle sona erdi. Mısır sonunda eski günlerine dönecek ve Akhenaton Mısır'daki firavunların tarihinden silinecekti. Anıtları ve heykelleri yıkıldı veya söküldü. Aton'a tapınma sona erdi ve eski ve öncesinde kazançlı gelenekleri korumak için vergilendirme geri döndüğü için çok tanrıcılık yeniden canlandı. Belki de her şeyden önce Mısır başkenti Tebes'e geri dönmüş oldu. Akhenaton'un yeni başkenti terk edildi ve 3000 yıldan fazla bir süre boyunca karanlıkta kaldı. Nefertiti'nin eşinin ölümünden sonraki hayatı Mısır bilimciler arasında büyük bir tartışma konusu.
Kocasından daha uzun yaşadığı konusunda hemfikirler. Ancak Mısır tarihindeki bu şiddetli değişim zamanındaki rolünün doğası belirsiz. Belki de ortadan kayboldu ya da daha belirgin bir rol üstlendi. Bazı 21. yüzyıl uzmanları ölümünden yaklaşık 5 yıl önce Akhenaton'un büyük kraliyet eşini eş krallığa yükselttiğine ve ona yeni bir isim verdiğine inanıyor. Ankeperure Neferneferuaten. Bu teoriye göre Akhenaton öldükten sonra Nefertiti tahta geçti. Ankeferure Semenkare adı altında hüküm sürdü ve ülkesini bir sonraki erkek firavun olan üvey oğlu Tutankamon'un saltanatına yönlendirdi. Araştırmacı Kuni şöyle yazıyor. Nefertiti tepetaklak olmuş bir ülkenin yenilenmesini başlatan kişi olmasına rağmen bu siyasi liderlik için hiçbir kredi almayacaktı. Nefertiti'nin son dinlenme yeri olan mezarı henüz bulunamadı. Bir grup kraliyet anıtı yazıtları olan Akhenaton'un sınır steli, onun Amarna'daki Akhenaton kraliyet mezarına gömüleceğini gösteriyor. Ancak mezarı orada değil. Uzmanlar Krallar Vadisi'ne ve hatta üvey oğlunun mezarına bakmaya başladılar. Tutankamon'un mezarındaki radar taramaları bazı anormallikler tespit etti ve bazıları bu alanların Nefertiti'nin mezar yeri olabileceğini düşünüyor. Son aramalarda hiçbir kanıt bulunamadı. Ancak araştırmalar devam ediyor. Nefertiti'nin zamansız cazibesi fiziksel güzelliğinden çok daha fazlasını içeriyor. Amarna büstünün 1912'deki keşfi ona olan ilginin artmasına yardımcı oldu. Ancak daha yakın zamanlarda Mısır bilimciler yardımcı firavun ve naip olarak rollerinin incelenmesi de dahil olmak üzere yaşamını daha iyi anlamaya odaklandılar. Akhenaton'un ölümünden sonra Mısır'a çok tanrıcılığı, finansal ve siyasi istikrarı ve kültürel gelenekleri geri getirmedeki etkisi hakkında spekülasyonlar hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Mezarını arayan arkeologlar, yeni teknolojiler ve dünya çapında artan ilgi, mezarın en sonunda bulunacağını hiç olmadığı kadar olası kılıyor. Bir muamma olan Nefertiti hakkında cevaplanacak çok daha fazla soru bulunuyor.